Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Özellikle kilo vermek isteyen insanların en çok yaptığı olaylardan bir tanesi işte aldığı ve verdiğini hesaplayarak işte bazal metabolizma, kalori, işte şu kadar kalori aldım, şu kadar kalori verdim gibi. Bu konuya bakış açınız nedir? Ve bunu kişilerin bu kalori hesabını yapması ne kadar önemlidir? Biraz bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Tabii hocam. Şimdi şöyle, teknik olarak çok basit bir şey söyleyeceğim orada. Giren enerji, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, termodinamiğin birinci yasasına göre baktığımız zaman vücudumuz bir kapalı sistemdir ve giren enerji ile çıkan enerji arasındaki farkı aldığımızda bu enerji farkında biz bu hesaplamaları yapabiliyor olarak gözüküyoruz baktığınız zaman. Ama bu kapalı sistemin içerisinde sadece bu termodinamiğin birinci yasası olarak bakmamız doğru olmayacaktır. Çünkü çok fazla etken var. Evet, kalori hesabı yapmak kesinlikle çok önemli, kalori çok önemli. Bu aşikar bir durum. Ama en önemli şey bu mu? Değil. En önemli şey bu değil çünkü o kadar çok fazla faktör var ki. Yani birincisi sadece kilo vermek olarak da bakmayalım. Bazı kişiler de kilo alamadığından şikayetçi. Sadece kilo almak, kilo vermek, yani sadece kilo vermek olarak bakmayalım. Kilo almak ya da vermek isteyen bir kişinin öncelikle hormonal sisteminin nasıl olduğu. Yani bu durumda baktığımızda işte tiroid fonksiyonları normal mi? Diğer taraftan insülinle ilgili bir problemi var mı? Pankreasında bir sıkıntısı var mı? Böbrek üstü bezlerinde bir sıkıntı var mı? Buradan şu var. Mesela işte kortizol hormonuyla alakalı bu stres hormonu, yani siz hayatınızı eğer yönetemiyorsanız çok stresli bir yaşantınız varsa kilo vermek olarak baktığımızda kilo vermekte çok zorlanacaktır kişi. Tabii birçok bunun dışında da faktör var. İşte fiziksel faktörler. Yani kişi hareketsiz bir yaşam sürdürüyorsa, birincisi kilo alması için de, kilo vermesi için de kesinlikle hareket etmesi gerekiyor. Ben sadece kilo almak istiyorum deyip sadece karbonhidrattan zengin bir beslenmeyle kendisini doldurduğunda bu sefer vücudunun yağ oranı artacaktır. Yani illaki artar ve yağ oranı artacaktır. Bu da doğru bir şey değil. Fiziksel faktörlerden işte bir tanesi kesinlikle egzersiz yapması gerekiyor. Diğer taraftan mesela otoimmüniteye sahip bir hastalığı varsa, yatkınlığı var ise buna sebebiyet verecek proteinlerden ağırlıkla besleniyorsa, işte süt ürünleri gibi, tahıl ürünleri gibi, işte lektin içeren kuru baklagiller gibi, burada da böyle bir yoğunlukla beslenmesi var ise gene kalori hesabı yapmasının bir şey ifade etmeyecek çünkü kilo veremeyecektir ya da kilo alamayacaktır yani. Bu durumda sadece biz giren ve çıkan kalori olarak, enerji olarak bu kapalı sistemin içerisine bakamayız. Evet çok önemli ama bununla bakamayız. Bundan daha önemli şeyler var. Mesela çok basit bir örnek vereyim burada. Kilo vermek isteyen birini ele alalım. İşte günümüzde baktığımızda bazal metabolizma hızını yani komple daha doğrusu bir günde 1600 kalorilik bir programı olduğunu düşünelim. Bir bireyin işte 1600 kalorilik programda sabit ilerleyeceğini düşünelim. Yani bunun altına inerse eğer aldığı kalori kilo verecek, bunun üstüne çıkarsa kilo alacak diye düşünebiliriz. Şimdi böyle bir durumda biz 1600 kalori o zaman şu şekilde dolduralım. 1600 kalori sabah kalktı işte diyelim ki sabah bir hamburger yedi. Yani 1000 kalorilik bir hamburger yedi. Ondan sonrasında bu arada hamburgerler takribi 1000 kalori civarında ortalama. Çoğu da 1000 kalorinin üzerinde hatta zincir mağazalarda. Bundan sonrasında da kalktı işte 2-3 tane çikolata yediğini düşünelim. Bu durumda bütün gününü aslında 1600 kaloriyle tamamladı. Şimdi bu kişinin kilo vermesi mi gerekiyor ya da bu kişinin kilo almaması mı gerekiyor? Yani buradaki faktörler sadece giren enerji ve çıkan enerji olarak mı? Yani sadece fiziko-kimyasal bir durum olarak mı bakmamız gerekiyor? Hayır tabii ki. Şimdi bu şekilde bir kişi beslenmişse sağlıklı olmuş olmuyor. Yani sadece kalori hesabıyla o zaman biz yürüyemiyoruz yani. Bir hamburger menü yedi diyelim. O da işte 1500 kalori.
O zaman bu kişi kilo veriyor mu oluyor? Hayır, kilo vermeyecek. Çünkü eğer ki hareketsizse hele bir de aldığı şeyde o harcayamadığı için yüksek glisemik indeksten mütevellit direkt depoya atacaktır ve glikojen olarak depolanacaktır. Hele burada bir de insülinle ilgili sıkıntısı var ise, insülin direnci var ise o zaman hani bu yediğimizin hepsi yarıyor kısmına geliyor. Aldığının hepsini depoya atacak. Yani hepsini derken büyük bir kısmını depoya atacak. Bu durumda o zaman sadece kalori hesabıyla hareket etmiş olsak yanlış bir yol izlemiş oluruz. Yani hep kilo vermek isteyen birinden hareket ediyoruz. Genel olarak çünkü insanlar hep bir kilo verme çabası içerisinde oluyorlar. Şunu hep görüyoruz. Etrafınızda muhtemelen vardır. Sürekli bir kalori sayan ve kilo vermeye çalışan insanlar vardır. Sürekli bir kalori hesabı yapar, sayar, kilo vermeye çalışır. Bir alır, bir verir, hep bir sabit kalır. Yani etrafınızda böyle insanları çok görmüşsünüzdür. Ya da kilo almak ister, ben her şeyi yiyorum ama kilo alamıyorum der. Ya bunu da çok görmüşsünüzdür. Ya belki tiroid problemi vardır, yani hormonal bir durumu vardır. Hayatını kontrol etmeyi bilmiyordur, stresli bir hayatı vardır, egzersiz yapmıyordur. Ya o kadar çok faktör var ki. Kısaca şöyle söyleyeyim, biz bunu alıp da kalkıp giren enerji ve çıkan enerji diye değerlendiremeyiz. Sadece böyle değerlendirirsek yanlış olur. Diğer taraftan şöyle bir durum da var. Bizim yediğimiz şeylerde bir de vücudumuzda biriken kalıntılar var. Yani biz sadece kalori hesabı yaptık, yedik böyle, kilo da veriyorum ben, okey. Ya da spor yapıyorum, çok ciddi spor yapıyorum, kalori açığımı da ona göre ayarlıyorum, ben kilo veriyorum. Sağlıklı mıyım? Bilemeyiz. Çünkü şundan dolayı bilemeyiz. Senin yemiş olduğun şeylerdeki kalıntı miktarları, işte kaba tabirle şöyle, işte kömür de kaloriyle değerlendiriliyor, ısı değeri, doğalgazın da ısı değeri kaloriyle değerlendiriliyor. İkisi de yandığında doğaya, sisteme, ekosisteme aynı şekilde kalıntı bırakmıyor. Değil mi? Biz kömür kullanmamaya çalışıyoruz çünkü karbon salınımında çok daha yukarı seviyede. O zaman biz baktığımızda tekrar dönüyorum bizim bedenimizin iç sistemine döndüğümüzde yediğimiz şeyler eğer bizde çok kötü kalıntılar bırakacak şekildeyse pişirme yöntemleri yani o kadar çok etken var ki pişirme yöntemleri kötü ise yediğimiz şeylerde aldığımız bize bu kalıntılar bizi hasta edecektir. Senin sadece kilo vermiş olman, sağlıklı olman anlamına gelmiyor. Şimdi bununla ilgili çok fazla etken var. Yani sadece bu kalori hesabıyla gitmek, bu kadar çok oralara takılmak çok doğru değil. Pişirme yöntemi yanlıştır, yanlış beslenmeler, yanlış protein yapıları alıyordur. Çünkü daha önce de bahsetmiştim, şimdi orayı dağıtmak istemiyorum ama vücutta hastalıkları sebebiyet verebilecek, otoimmüniteyi tetikleyebilecek protein yapıları var. Bu şekilde besleniyorsa zaten orada bir ileride problem yaşaması aşikardır. Geninde de böyle bir durum varsa. Kabataslak şöyle toparlayacak olursam, kalori hesabı yaparak kilo verebiliriz, kilo alabiliriz. İşte kas hipertrofisi yapıyorsak, spor yapıyorsak buna göre plan yapabiliriz. Ama bundan daha önemli şeyler var. Çevresel faktörler, stres faktörü, yediğimiz şeylerin niteliği, aldığımız protein yapıların hangi makrolarda, hangi protein yapılarını tercihen daha fazla aldığımız, fiziksel olarak işte spor yapıyorsak nasıl bir spor yapıyoruz, nasıl bir hareketimiz var. Yani o kadar çok faktör var ki ya da işte glisemik indeks, yani yediğimiz şeyin kan şekerini sadece kalori hesabı olarak bakamayız. İşte kan şekerini çok hızlı arttırıyorsa o zaman gene kilo verme aşamasındaki birisi kilo veremeyecektir. Faktörler çok fazla. Evet, kalori hesabı yapmak önemlidir ama ondan çok daha önemli şeyler var. Yani günümüzde bu kabataslak şöyle söyleyeyim, kalori hesabı saymayı insanlar obsesyon haline getirdi. Bu noktayı bence bırakmaları gerekiyor. İnsanlar doğruyu yapabilmesi için ne yapmalılar? Yani bu hedefe bağlı kilo vermek istiyoruz veya işte toksinleri atmak istiyoruz ya da almak istiyoruz. Ve minik bir programımızın sonuna geldik. Minik bize bahsedebilirsiniz hocam. En öncelikle aslında benim söyleyeceğim şey şu olur, çevresel faktörler. Yani ilk önce stres hormonunu kontrol etmeleri gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Vücudumuzda kortizolu kontrol etmemiz gerekiyor.
Diğer taraftan kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Genetiğimizden neler geliyor onu iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer işte bizim ailemizde otoimmüniteye sahip bir atıyorum tip 1 diyabet var ise ailede, bende şu an tip 1 diyabet olmayabilir ama o zaman ne yapmam gerekiyor? İşte bazı protein yapılarını işte gluten, lektin, kazein gibi protein yapılarını vücuda sokmamak gerekiyor ya da az sokmak gerekiyor. Fiziksel olarak mutlaka hareket etmek gerekiyor. Kilo almak ya da kilo vermek ne olursa amaç, ama mutlaka sporu yapması gerekiyor. Biz bu dünyaya hareket etmek için geldik. Yani uzuvlarımız, kas sistemimiz hareket etmek üzerine kurulu. Ama biz hareket etmiyoruz. Hareket etmeli kesinlikle. Diğer taraftan evet kalori hesabını da yapmalı ama kalori hesabı bunlar için en son. İşte glisemik indeksine dikkat etmesi gerekiyor yediği şeylerde. Yüksek glisemik indeksi, ağır yani şeker içerikli diyelim şeylerle beslenmemesi gerekiyor. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Bugünkü program konuğumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.